Arabam şu an 60.000 kilometrede. Nasıl derseniz geçen bir arkadaş sordu grupta. İlk günkü gibi dedim. Gerçekten öyle, ne bir gıcırtı, ne bir ön takım, ne arka takım, ne bir direksiyonda bir değişiklik. Yani normal benzinli arabalarda böyle 50.000 kilometrede olacak şeylerin hiçbiri olmadı maşallah diyelim. Çoğu da öyledir. Çünkü ben Zoe'yi de 50.000 kilometre kullandım. Onda da aynı tecrübeyi ettim, satarken baktığımda gerçekten yeni gibiydi. Bunu da ben şeye bağlıyorum, yani motor içinde klasik bildiğimiz motor olan arabalarda sürekli bir sarsıntı var aslında. Bu sarsıntıdan dolayı da ciddi bir vibrasyon var, yani sürekli bir vibrasyon var. Hani böyle damlaya damlaya, böyle eski yapılarda görürsünüz ya, taşı böyle su eritir. Onun gibi sürekli binlerce kilometre vibrasyon olduğu zaman, ufak ufak bir vibrasyon da olsa o arabanın bütün elemanlarının çabuk eskimesine sebep oluyor. Bu ilk üretilen elektriklerde bence bilinçli eskitme gibi bir şey yapmadılar ve bu arabalar çok uzun ömürlü olacak gibi geliyor bana. Bundan sonra üretilecek olan elektrikli araçlarda belki de normal klasik arabalardaki kadar sağlam malzemeler, parçalar kullanmayacaklar. Çünkü kolay kolay eskimiyor ve bozulmuyor. Bunu da bence değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum, fikrim, tecrübem yanlış da olabilir. Ama benim fikrim böyle. Çünkü araba gerçekten hiç eskimedi ya. Bir tek benim verdiğim zararlar var. Atıyorum, anahtar şu direksiyonu şuraya çarpmış. Öyle şeyler. Bu arabanın iç malzemesi de zaten çok kaliteli. Kolay kolay eskiyecek bir malzemeye benzemiyor. Bodrum'da yaşıyorum. 40 dereceleri görüyor, şeyleri görüyor. Arabada en ufak bir renk değişimi yok. Şuraya ben bir tane telefon için bir aparat taktım. Onu söktüğümüzde anlaşılır muhtemelen de. Bir şey olup olmadığı. Onu da söktüğümüzde göreceğiz. Şimdi sökmek istemiyorum. Araba genel olarak çok başarılı yani. Şu anda 7 derecede, klima açık, hareket halindeyiz. Herhangi bir tasarruf yapmıyorum. Şu an akarak gidiyoruz. Siz de buradan takip edin. Şarj itibariyle dediği için otomatik şarjdan çıkardım. Sıfırlandı. Bodrum'dan buraya gelirken nasıl olduysa çok rahat bir şekilde geldim. Çünkü normalde mola verdiğim yer Bodrum'dan çıkınca İzmir'i geçiyorsun, Akhisar bölgesinde bir tane 5 şarj var. Oraya giriyorum genelde. Oradan da devam ediyorum. Orada bu sefer %100'e kadar yapmadım. %80 yaptım. Ama yolda 2 tane 5-6 dakikalık mola verdim. O molalarda da şansa Turgo en yakıt falan vardı. Onlara taktım arabayı. O 5-6 dakika, 7 dakikalık dolmalar acayip bir şey kattı arabaya. Yani o %80'den %100'e gidecek yeri belki 15 dakika bekleyecektim ama 20 dakika. Onun kadar enerjiyi, belki daha fazlasını çok kısa şeylerle aldım, şarjlarla aldım. Bu da nasıl oldu? Otomatik bağlanan şarjlara denk geldim yani. 5 şarjın da bir istasyonuna bir kere daha girdim. En yakıta da girdim. İkisi de otomatik başlıyordu. Takıp direkt gittim. Hani zaten şarjım %40-50 vardı. Ne kadar dolarsa dedim, dolmazsa da. Hani başında bekleyip açılmasını, şarjın başlamasına emin olmayı denemedim yani. Dolayısıyla onlar bana çok büyük bir hız kattı yolculuğuma bence. Hızım da böyle 100-110 arasıydı ama hava sıcaklığı iyiydi. Yani hem yağmur yoktu, hem 15, 16, 17 derecelerdeydi. Havanın güzel olduğu bir güne denk geldi. Hiç anlamadan bir baktım Bursa'dayım. Ertesi gün Sakarya'ya geçtim. Sakarya'dan İstanbul'a gelirken de çok ciddi bir yağmurla karşılaştım. Yağmur ve soğukla. Hem 5 derecedeydi hem de ciddi bir yağmur ve rüzgar vardı. Sakarya'da fırtına uyarısı yapılmıştı. Öyle bir yağmur, rüzgar. Orada da kaç yaktı ya? 16.1 mi? O civarda bir şey yaktı. Harcadı yani. Hatta Orhan'da da iX1 var. Onunla gittim ama çok iyi değer falan filan dedi. Yani bununla günlük hayatta şu an Bodrum'da biliyorsunuz hava sıcaklıkları bu kadar soğuk değil. Düşmedi daha. Orada böyle hala çok güzel sıcaklıklarda geziyoruz. Yani en kötü 13 falan oluyor en son bıraktığımda. Dolayısıyla orada böyle ben 13.5'larla falan geziyorum. Uzun yolda gelirken de 15.6 ortalama oldu. Şimdi ben Bodrum'dan yola çıktığımdan beri ortalama açık. Ben hep uzun yola çıkarken şey yapıyorum. Ona da bakalım individual. 16.2'ye çıkmış o Sakarya şeyinden falan. Hani soğukta geldim 17 falan oldu dedi. Bir de dün şehir içi trafiğinde 23-24'leri gördüm 50 kilometre içerisinde. Onlarla böyle 16.2'ye çıkmış. Şimdi bu şarj itibariyle devamlı yokuş çıktık. 37'ye kadar çıktı. 1.8 kilometrede. Bakalım bu
nasıl düşecek? Kamerayı deniyoruz. İnşallah bu olumlu güzel olursa ben size bunlarla çok rahat çekim yaparım. Yani şapkadan hiç kamerayı çıkarmadan takıp devam. Bunda Engin Özeren'den 360'ı gördüm. Ama 360'a sipariş de verdim. Ondan sonra araştırdım falan, sonra bunu keşfettim. Kıyaslamalarını falan inceledim. Bunun otomatik mikrofon bağlanıyor olması inanılmaz bir artı tabii ki. Sadece şeyle zaten şu kadar. Bir de DJI Mic 3 takımı aldım. 4 kişiye kadar konuşma destekliyor. 2 tane kişi zaten içerisinden çıkıyor. O mikrofonun tekini alıyorsun. Direkt kameraya hiç o transmitter'ı şey yapmadan bağlayabiliyorsun. İnanılmaz bir özgürlük. Hiç de yer kaplamıyor. Şak diye istediğin yere koy. Mıknatıs da koymuşlar üzerine. Gayet güzel, şık. DJI'yi sevdim yani. Alırken gerçi çocuk bana biraz salladı, dedi ki bunun normal çekimlerini de yaparsın. Ben gayrimenkul işi yapıyorum ya şeyde, İstanbul'da. Orada da YouTube kanalım var. Çekimler yapıyorum. Orada mesela kullanırsın falan dedi ama sonradan ChatGPT'ye sordum. Kıyas kabul etmez dedi. Yani 15 Pro Max her koşulda bundan çok daha iyi sonuç verir dedi. Bakalım, deneyeceğiz ya. Ben eğer böyle bununla konutların çekimlerini yaparsam ve güzel çıkarsa inanılmaz bir lüks olur benim için. Kafama şapkayı takıp gezerek çekim yaparım. Harika bir iş çıkmış olur yani, hiç uğraşmam. Ya kalite belki biraz az bir şey fark etse çok önemli değil aslında. Sonuçta insanlar konuta odaklanıyor. Evet, 32'lere düştü. Böyle size ufak ufak videolar koyarım. Aktarması sıkıntı. Onda da SD kartla aktarmak lazım herhalde. Bir tane USB'den telefona takabileceğim bir SD kart aktarıcı alırsam onu ona takıp direkt aktarırım. Veyahut da GoPro'yu direkt telefona bağlayıp aktarabiliyordum. Bunda oluyor mu bilmiyorum. Onu bir deneyeceğim. Öyleyse o da olur. Yani kablosunu bağlayıp direkt telefona aktarım yapabilirim. O da güzel olur. Burada zaten performanslı bir sürüş denemesi yapamazmışız. Trafik var. Serkan 8.30 gibi gelirim dedi. İnşallah gelir. Bakalım arayacak mı bizi? Kanka ben geldim, gelsene falan diye. Bilemiyorum. Motorumu sattım. Biraz üzgünüm. Ama satmanın zamanı gelmişti. Şimdi ne zamana? Mayıs sonu, Haziran başına bir yurt dışı motorlu seyahat planlıyoruz. O zaman bir tane motor alacağım. Artık ne denk gelirse. Onunla bir 10 günlük bir yurt dışı turuna çıkmayı düşünüyoruz. İnşallah vizemize başvurduğumuzda çıkar da şey yaparız. Şimdi deneyeceğim vizede. Normalde tek bir seyahat noktası belirliyordum. Kardeşim geçen sefer demiş, şu tarihlerde gideceğim, bu tarihlerde 2-3 tane planı tek vize randevusunda vermiş. 1 yıllık, 2 yıllık vize aldı. Şimdi ben de öyle yapacağım. Giderim de yani. İşte Yunanistan'a sadece Mayıs-Haziran arasındaki boşlukta değil de Mart, Nisan, Mayıs gibi planlamalar yapıp vereceğim. Araba hakkında başka ne söyleyebilirim? Ya her söylenecek her şeyi söyledim aslında ya. Çok fazla üzerinde oynamaya gerek yok. Yeni arabalar hakkında ne diye. BYD'nin şeyine gittim. Test sürüşüne falan yapayım dedim. Bakayım bu arabalar neymiş, bu kadar satıyor. Türkiye'de en çok satan 3. araba mı olmuş? Acayip bir rakam yani. Nasıl bu kadar teveccüh gördü? Hayret ettim. Bir gittim baktım. Kullandım. Daha önce hiç kullanmamıştım. Çinli arabalardan da hiçbir şeyim yoktu. Olumlu olacağını düşünmüyordum ama BYD'nin Dolphin'i kullandım ve çok başarılı buldum. Tamam, yine bir Çin boşluğu var direksiyonda, hissiyatta falan filan ama Sherry ile kıyasladığımda arada dağlar var yani. Çok 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 daha iyi. Bir Zoe ile kıyasladığımızda Zoe'den konfor, işte donanım, dokunduğun şeyler, arabanın ne bileyim sana verdiği veriler falan çok iyi. Zoe'den ona geçebilir ama aradaki farka değmez. Yani onun fullü 1.700, boşu 1.500. Zoe'nin ikinci eli 1.200. Renault olduğu için, Zoe olduğu için o arabanın üzerine o kadar fark vermemek lazım. Hani böyle bir 200 bin lira fark donanım için verilebilir. Değer, hem arabayı güncellemiş olursun hem yapmış olursun ama
Zoe'de sonuçta NMC batarya var. Diğerinde LFP batarya var. Baktığınızda yani bu LFP bataryalı arabalar zaten tabeladan size şey yapıyor yani koyuyor. Siz donanıma odaklanıyorsunuz ama LFP bataryadan zaten ciddi bir kar elde ediyorlar. Onu donanımla istediği kadar versin. Sonuçta araba temelde ana malzemesi ucuz bir malzeme. Ve konforlu bir malzeme değil. Lüks segmentte zaten hiç kullanılmıyor. Çünkü kış performansının ciddi anlamda zayıf yani. Bir de şarj alma gücü azalıyor. Konforlu değil yani. İyisi değil. Sadece uygun versiyon arabalara kullanıyor. BYD de sırf ona yüklenmiş zaten. Fiyat avantajını da oradan yakalıyor. Yani TOGG'daki NMC bataryanın kıymetini kimse anlamıyor maalesef. Halbuki aynı batarya NMC, LFP muhtemelen TOGG şeysiz bile olsa, ısı pompası olmasa dahi belki benzer değerler ortaya çıkaracak kışın. Dolumuzu ve şeyi bir araya koyduğumuzda. Yani o TOGG'un CEO'sunu da hiç anlamıyorlar ya. Adam diyor ki kardeşim biz sana vereceğimize, ısı pompası vereceğimize bataryayı büyük verdik. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Yazın zaten normalden çok daha fazla menzil yapacaksın demek. Isı pompası kışın işe yarıyor. Sen kışın arada bir yaptığın yol için yani uzun yola sürekli çıkanlar için demiyorum da yani arabadan inmeyip uzun yol yapanlar için demiyorum. Ama yani %80 şehir içi, %20 şehir dışı yapıyorsan senin ısı pompası yerine büyük batarya alman çok mantıklı zaten. Onlar da onun için gelmiş ama anlatmakta zorlanıyorlar. Yani ama onların yerinde olacaktım. Onlar tik atıyor ya ısı pompası var, kör nokta var, bilmem ne var diye. Ver abi. Ver Çinliler gibi yap. Bas onlara 60 kW, 64 kW bataryayı. Bir de ısı pompası ver abi. Boş ver ya. Halbuki yazın araba 600 kilometre menzil yapacak. Kışın kışın özellikle hani uzun yolda menzili düşecek. O da zaten 64 kW olsa aynısını yapacak yani. Arabayı tamamen yazın ekstra bir menzille sattıkları için adamlar eleştiriliyor yani. Hiç anlamıyorum gerçekten. Buna belki ayrı bir video yapmak lazım ama benim dışarıdan bakan, uzman değilim ama dışarıdan bakan gözle bunu anlıyorum yani. Ama işte pazarlama diye de bir şey var. Pazarlamanın buna demesi, kardeşim bu insanlar bunu anlamaz. Bu herkes o zekada değil. Sen bunları ver abi ısı pompasını. Termal yönetim sistemini anlatan bir şema koy. İnanılmaz verimli. 64 kW verimli araba ver sen buna. Yaz kış aynı menzili yapsın. TOGG halbuki yazın fazla menzil yapıyor. Kışın da 64 kW'a göre menzil yapıyor. Bunu akıl edemiyorlar yani. Kimse de bu konuya değinmiyor. Ben anlamıyorum. Dur bunu kapatmayayım. Ben ama bunu ayrı bir video çekeceğim. Yayınlayacağım. Ben mi yanlış anlıyorum yoksa? Bu ayıp oldu galiba ama Allah'tan etrafımızda motor yoktu. Baktım sağa sola. Kaçıracaktım. Ne yapayım? Unutuyorum. İstanbul'a az geldiğim için 21'e kadar düştü ve tırmanıyoruz yani. Dönüşte aslında bu muhtemelen 15'lere falan düşer. Hep tırmandık. Hop. Bir Tesla kazası anlatayım. Benim arkadaşım Tesla almıştı. Arabayı vurdular, 4 parça değişecek. Kaza da şöyle oluyor. Arabada biliyorsunuz direkt tek pedal kullanılıyor ya. Eşi evden çıkarken otomatik kapı açılırken tek pedalda bekliyor. Yani ayağını çekmiş, ayağı pedalın üzerinde araba duruyor. Onu hayal gücünüzde canlandırmaya çalışın. Kapı açılırken bir an yani şu oluyor aslında. Tek pedalda ayağı bekliyor ya. Normalde orada durup frende durursun böyle. Halbuki normal gaz pedalının üzerine duruyor. O bir an kendini zannediyor. Eski arabasından alışkanlık. Ben şu an frendeyim. Sonra durma hissiyle frene bastırınca o hissiyat gelince basınca araba gitmeye başlıyor. Sonra da hala frende zannedip kendini gaza basmaya devam ediyor.
Bundan dolayı açılmak üzere olan kapının yanından geçiyor. Arabasını sürtüyor. Sonra yola çıkıyor, devam ediyor. Öndeki karşıdan gelen arabadan zor kurtarıp en son elini ayağını çekip duruyor. Yani o kafa karışıklığında gazdan mı çekeyim, frene mi basayım karmaşası yaşıyor. Bunun önüne nasıl geçilebilir bilmiyorum ama bu benim kendi arabamda da bazen başıma gelen bir şey. Çünkü elektrikli arabada tek pedal kullanırken bazen unutuyorsun şeyde olduğunu. Atıyorum geriye takıyorsun, kendini frende zannediyorsun, gaza basıp bir anda geri fırlatıyorsun arabayı. Bunun belki farkında değiller ama ufak böyle kazalara sebep oluyor ki bu kaza büyüyebilirdi. Çünkü şeyden çıkarken böyle 30'a falan çıkmış otoparktan çıkarken. Karşıdaki arabada 40 ile gelse 70 ile yapılan bir kazaya dönüşebilirdi yani bu. Bu da ciddi bir tehlike anlamına geliyor. Bilmiyorum, bu konu değerlendirilebilir. Şimdi bu geniş videonun içerisinde bu konular kaynayacak ama bahsedilebilir şeyler olarak aklıma geldi. Ben şimdi burada bunu kapatayım. Yeterli bir deneme yaptık. Bir tane de şu TOG'un batarya ile ilgili bir videosunu çekeyim. Onu ayrıca yayınlayalım.